Tahta Cadısı kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar bir önceki rölyef videomuzdan şimdi yeni bir projemize geçiyoruz. Masamın üzerinde rölyefim de kalmış. Böyle bir geçiş böyle bir giriş yapayım dedim. Şimdi Yapı Market'ten aldığım çıtalarım var. Bunları zımparalıyorum ama tabii çok fazlaydı kıymıkları. Çok kaliteli bir çıta değil. O yüzden balkonda yapmaya karar verdim arkadaşlar. Zaten balkonda böyle işleri hep orada yapıyorum. Bu arada Momi şimdi kurumuş otları buldu ki bu otları da ben onu topluyorum. Dışarıya çıktığım zaman eve gelirken ot getiriyorum arkadaşlar ben kedime. Birazını yiyor, birazını böyle balkonda kuruyunca böyle üzerinde yuvarlanıyor, oynuyor. Buraları da kesmek istemedim. İnşallah kedi sevmeyen arkadaşlar, ki yoktur herhalde öyle birileri, bilmiyorum ama belki travması olanlar olabilir kediyle ilgili. Umarım onlar bozulmazlar. Neyse biz işimize dönelim arkadaşlar. Polimer tutkalla çerçevelerimi tam 90 derece açıyı bozmayacak şekilde yapıştırdım. Bir süre hafifçe kurumasını bekledim. Biraz kuruduktan sonra arkadaşlar, bu benim özel bir yöntemimdir. Tel zımbayla arkasından çakıyorum. Tabi perçin aletim diyorlar, böyle tak diye böyle bir sivri bir alet var. Adını unuttum. O olsaydı iyiydi ama demokrasilerde de çareler tükenmiyor gördüğünüz gibi. Şimdi yapacağım tasarımın minik bir eskizini hazırladım. Ve aynı ölçülerde, orijinal ölçüde büyütüyorum. 1 santimlik strafor kullanacağım. Dekoratif objemi yaparken, ki bu bir mutfak dekoru olacak arkadaşlar. Country mutfak dekoru. Evet, aynı ölçülerde kopyaladım straforuma. Ki arkadaşlar bazıları soruyor hani kaç santim, ölçüsü ne falan gibi sorular soruyorlar. Arkadaşlar ne yaparsam yapayım asla resimsiz hiçbir şey yapmıyorum. Yani sadece ölçüyle benim için zaten mümkün değil. Çünkü hani tasarımdaki parçaların ne büyüklükte olduğunu görmem lazım, bilmem lazım. Hayali yapamam. Aynı şekilde rölyef de öyle. Mutlaka bir resim. Eğer kendiniz yapabiliyorsanız kendiniz yaparsınız. Olmazsa da istediğiniz boyutta internetten alacağınız çıktılarla istediğiniz 3 boyutlu objeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama mutlaka resim olmalı. Şimdi bu tavuk telini nalburdan aldım. Metresi 10 lira arkadaşlar. Yarım metre aldım. Bir gün bu tasarımı yapacağımı düşünmüştüm, yani yapacaktım, daha doğrusu karar vermiştim. O yüzden kenarda duruyordu. Bugün o günmüş demek ki arkadaşlar. Sıcak silikonla çerçevemin arkasına tavuk telini yapıştırdım. Ay çok hızlı konuşuyorum, birden yoruldum. Şimdi tasarımın diğer parçalarını oluşturacağım. Gördüğünüz gibi hep resim üzerinden arkadaşlar. Asla resimsiz. Yani ben çalışmıyorum. Çalışanlar muhakkak vardır ama benim için mümkün değil. Bu şekilde diğer parçaları da oluşturuyorum. Kümes olacak bu arkadaşlar. Kümesin tahtaları, çıtaları falanları yani. Maket bıçağıyla kolayca, bu sefer böyle sıcak silikonla yapıştırdım arkadaşlar ben bunları hızlı olsun diye. Bu şekilde birleştirerek sıcak silikonla tasarımıma devam ediyorum. Normalde sıcak silikonla pek aram hoş değil. Yine zaten bu tasarımı yaparken de parmağımı da yaktım zaten. Ama
hızı arttırdığı da bir gerçek. Bu tasarımı bir günde yaptım. Bu şekilde kümes parçasını da oluşturdum. Tavuklarım da tamam. Şimdi straforumu biraz ahşap görünümüne kavuşturmak için üzerine pardon, kesikler atıyorum. Bu şekilde bir ahşap görüntüsüne kavuşuyor. Şimdi akrilik boyayla direkt boyayacağım arkadaşlar. Daha önce straforla yaptığım objelerde şey yapmıştım. Tutkal katmıştım akrilik boyaya. Yani öyle yapıyordum. Fakat bunun zaten bir ahşap aksamı, arkasına onu sağlam tutacak bir çerçevesi olduğu için tutkallamama hiç gerek kalmadı. Ama tutkallasak da olurdu. Fark etmez. Bu tasarım ne dedim ben? Bu tasarım da böyle olsun. Arkadaşlar 2 kat boyadım. Bir katı kurudu, bir kat daha boyadım. 2'şer kat tavuklarımı boyadım. Şimdi çerçevemi, ki çerçevem biraz ahşabı güzel değil. Eğer ahşabı güzel, temiz bir çerçeve olmuş olsaydı natürel bırakacaktım. Fakat bu şekilde yapmak durumunda kaldım. Hem biraz da rustik olsun istiyorum zaten. Hoş olsun istiyorum. Böyle oldu arkadaşlar. Şimdi tavuklarımın diğer katlarını da boyayacağım. İkinci kattan sonra hafifçe zımpara attım. Biraz daha pıtırcıklar kenarında diken kalmasın diye, kesimden doğan bir hata oluşmasın diye. Tavuklar kururken arkadaşlar masada bir öyle bir böyleyim. Bir yandan çerçevemi boyuyorum. Bir kat boyadım arkadaşlar bu çerçeveyi yeşile. Biraz da fırçamda kalan yeşillikle beyazı karıştırarak açıklık, koyulu tonlar elde etmeye çalıştım. Çünkü hani ahşap dokular böyledir arkadaşlar. Hani açıklık, koyulu, budaklara doğru açılan, koyulaşan dalgalar gibi. Onları vermeye çalıştım. Böyle bir şey oldu. Onu kurumaya bırakıyoruz. Bu arada tavukların artık 3. ve son katı. Birazcık benekler, şunlar bunlar. Hani birazcık daha güzelleştirebileyim tavuğumu diye. Elimden geldiği kadar tabii. İbik'te kırmızıya. Arkadaşlar bu eskitme kremi. Krem bir boya. Bununla güzel rustik yapılıyor. Ahşap dokular da vermiştik daha önceki videolarda. Sevdiğim bir boya. Arkadaşlar tam kurumadan, hafif nemliyken, yani yaklaşık sürdükten 1-2 dakika sonra ıslak mendille veya nemli bir bez olabilir, siliyoruz. Siliyoruz arkadaşlar. Sildiğimiz zaman hafif kahverengimsi hoş bir renk oluştu. Gördüğünüz gibi hafif güzel bir eskitme rustik boyama elde ettik. Bu arada Momo da içeri al beni diye yalvarıyor dışarıdan. Bilmiyorum ses size geliyor mu? Ben seslendirme yaparken. Arkadaşlar ıslak mendilimde kalan boyamla biraz tavuklara da renk eşitlemesi yaptım. Yani genel bir eşitlik olması için tavuklara da o eskitme boyadan sürdüm. Şimdi sıcak silikonla yapıştırıyorum, yerine yerleştiriyorum. Arkadaşlar bunlar saman rafyaymış. Saman, bence saman. Tam bir saman da değil, bilmiyorum. Gerçek saman bulunsa, yani olsaydı elimde, gerçek saman da hoş olabilirdi. Olsun. Şimdi sıcak silikonla artık tavuklarımı ve yumurtalarımı da yerleştirebilirim. Tasarımım zaten bitti artık.
Bu tasarım da böyle olmuş oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kolay bir çalışmaydı. Bir günde yaptım. Tabii her hafta bir rölyef yapmak, rölyef videosu yapmak çok zor arkadaşlar. O yüzden bir hafta rölyef yapıyorsam bir hafta biraz kolay tasarımları yaparak kendi işimi hafifletmeye çalışacağım. Siz de mazur görürsünüz umarım. Bu şekilde bir de asma için bir aparat yaptım. Askılık mı diyelim? Askılık diyelim. Bir de arkadaşlar sivri sivri, hani duvarı zedeleyebileceği için tavuk telleri keçeyle, bir parça keçeyi keserek şerit halinde arkadan destekledim. Kapattım yani o sivrilikleri. Böyle bir tasarım oldu arkadaşlar. Bir sonraki videoda bu tasarımı biraz geliştirecek, sizin de seveceğiniz bir çiçek tasarımı planlıyorum. Tabii vazgeçmezsem. Birkaç gün sonra vernikleyeceğim. Ultra mat bir vernikle. Masamda bu halde iyice dağıttım kendimi. Artık videomu da seslendirip masamı toplamak istiyorum. Tasarımım da böyle arkadaşlar. Arkadan şeffaf koyduğunuz duvarı güzel artık gösterecek şekilde bir mutfak dekoru. Yapımı da çok kolay, gördüğünüz gibi. Hazır çerçeve kullanabilirsiniz. Marangoza yaptırabilirsiniz. Siz bilirsiniz. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bana destek olmayı da unutmayın. Teşekkür ediyorum hepinize. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.